Besin zehirlenmesi yaz mevsiminde oldukça sık görülen hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni ise sıcak havalarda mikropların besinlerde daha kolay üreyip çoğalabilmeleri. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 6 milyon kişi besin zehirlenmesi sorunu yaşıyor. Mikropları içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan besin zehirlenmelerinin çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçse de çocuklar, ileri yaştaki kişiler, hamileler ve kronik hastalık taşıyanlar gibi risk grubundaki kişilerde hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları uzmanı Doktor Ozan Kocakaya, besin zehirlenmesi oluştuğunda dikkat etmemiz gereken en önemli kuralın vücudumuzu susuz bırakmamak olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Organlarımızda kan akışının kesintiye uğramaması sıvı dengesinin korunmasıyla mümkündür. Sağlıklı düşünmekten normal idrar çıkışına her şey sıvı dengemize ve susuz kalmamıza bağlı. Bu nedenle gün içinde susamayı beklemeden bolca sıvı tüketmeyi alışkanlık edinin. Ayrıca hasta ve ödemli mide kapasitesini zorlamamak için küçük ve az porsiyonlar tüketin. Mide boşalmasını geciktirecek yağlı şeyler yemeyin. Dikkat etmeniz gereken üçüncü kuralsa dinlenmek olmalıdır. Peki mikroplar besinlere nasıl bulaşıyor? Besin zehirlenmesine yol açan mikroplar virüs, norovirüs veya rotavirüs, bakteri Salmonella E. coli veya parazit küçük kurtlar gibi olabiliyor. Doktor Ozan Kocakaya mikropların besinlere nasıl bulaştığını ise şöyle anlatıyor. Hasta olan kişiler besinleri hazırlarken ve servis ederken aileler aracılığıyla mikropları yiyeceklere bulaştırabiliyorlar. Hazırlanmış yiyecekler uygun olmayan koşullarda saklanıyorsa mikroplar yine bulaşabiliyor. Mikroplar besinler üzerinde yaşayabiliyor. Besinler iyi yıkanmadıysa veya üzerindeki bakteriler ölene kadar pişirilmediyse hastalık oluşturabiliyor. Mikroplar bir besinden diğerine geçebiliyor. Dolayısıyla yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan kesme tahtası ve bıçaklar düzgün temizlenmediyse yiyeceklerdeki mikrop değerlerine de bulaşabiliyor. Besin zehirlenmesinin belirtileri kişiyi hasta eden mikroba göre değişiyor. Belirtiler besinlerin tüketiminden sonra birkaç saatte görülebileceği gibi hastalığın gelişmesi günlerce de sürebiliyor. Yalnız en sık görülen belirtileri ise şöyle sıralayabiliriz. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş. Nadiren görme bozukluğu, sersemlik, eller ve kollarda uyuşmayla karıncalama gibi nörolojik bulgular da olabiliyor. Besin zehirlenmesi için risk altındaki gruptaysanız hemen değilseniz, ateşiniz 38,5 dereceyi geçiyorsa, 28 saatte 6 kezden fazla tuvalete gitmeniz gerektiyse, tuvalette kan gördüyseniz, karın ağrınız şiddetlendiyse, çok fazla sıvı kaybettiğiniz halde yiyip içemiyorsanız, yorgunluk, ağız kuruluğu, kas krampları, koyu renkli idrar gibi susuzluk belirtileri geliştiyse, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız yaşamsal öneme sahiptir. Besin zehirlenmesinin tanısı hastanın belirtileri ve bir hafta kadar öncesinde tükettiği besinlerin sorgulanmasıyla korunuyor. Hastalık çoğunlukla kısa sürüyor ve hasta günler içinde düzeliyor. Bu nedenle tam olarak hangi bakterilerin hastalığa sebep olduğunu bulmak mümkün olmuyor ve şart görülmüyor. Tansiyonunuz, nabzınız, ateşiniz, kilonuz ölçülüyor. Bazı durumlarda kan ve dışkı testleri yapılıyor. Vücutta sıvı eksikliği varsa takviye ediliyor ve belirtilere yönelik tedavi planlanıyor. Besin zehirlenmesinde nadiren antibiyotik gerekebiliyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ozan Kocakaya besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri şöyle sıralıyor. Kirli ellerle temas mikropların besinlere kolayca bulaşmasına yol açabiliyor. Bu nedenle ellerinizi tuvaleti kullandıktan, bebek bezini değiştirdikten veya hayvanlarla temas ettikten sonra en az 20 saniye boyunca sabunla sık sık yıkamayı alışkanlık edinin. Çiğ süt tüketmeyin. Çiğ süt içeren dondurma ve yumuşak peynir yemeyin. Hamileyseniz süt ürünlerine özellikle dikkat edin. Yeterince bekletilmiş süt ürünlerini veya pastörize sütten üretilmiştir ibareli taze süt ürünlerini tüketin. Meyve ve sebzeleri suya batırarak değil, akan temiz su altında yıkayın. Buzdolabının sıcak ayarlarının 4 derece santigrat veya altında
Dondurucunun en az -18 dereceye ayarlı olduğundan emin olun. Mikropların ortadan kalkması için etlerin iyice pişmiş olmasına dikkat edin. Pişmiş yiyecekleri mümkün olan en kısa sürede tüketin. Oda sıcaklığında 2 saatten uzun bekletmeyin. Hemen buzdolabına yerleştirin. Pişmemiş etleri hazırlarken veya saklarken diğer yiyeceklerden uzak tutun. Pişmemiş etlerle temas eden kesme tahtası, bıçak ve maşaları temastan hemen sonra temizleyin. Bunlardan akan suların ortamı kirletmesine izin vermeyin. Beklemiş salataları tüketmeyin.